Ya bu 10. madde çok belalı bir madde. Ben bir maddeyi okuyayım sana. Kanun önünde eşitlik maddesi. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Tabii ki burada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri bulunmuyor. Bu da LGBT artıların yaşadığı problemlere yanıt vermede pek çok açığı beraberinde getiriyor. Burada ve benzeri ifadesi aslında çok enteresan. LGBT artılar ve benzeriye sıkıştırılmış durumda. LGBT artıların 30 yıllık eşit yurttaşlık mücadelesindeki anayasal taleplerini geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir çalışmayla derledik. Daha önce de bu anayasal talepler derlenmişti 2012 yılında. Fakat bunu bir güncelleme gereği duyduk. Hem de biraz daha derleyip toplayıp kristalize ettik diyebiliriz. Ve bir yayın çıkardık. Mecliste sandalyesi bulunan 14 tane siyasi partiye bir mektup yolladık. Hem e-mail üzerinden hem de postayla. Ve sizle görüşmek istiyoruz LGBT artı hakları ile ilgili dedik. Bize 5 tanesi dönüş yaptı. LGBT artılar yurttaş olarak partilerden ve siyasetten ne istiyorlar? 2023 öncesi sonrası neler olacak ya da 2023'e kalmadan ne gibi sorunlar çözülebilir? Nasıl yollarla çözülebilir? Aslında bunları siyasi partilerle paylaşmak için geldik buraya. Partilere şunu söylüyoruz. Türkiye'de LGBT artı hakları savunmak sadece LGBT artı hakları savunmak değildir. Türkiye'de LGBT artı haklarını savunmak aslında demokrasiyi savunmaktır. Aslında insan haklarını savunmaktır. Aslında barışı savunmaktır. Ankara böyle çok hep sayılır. Ya işte burada çok fazla devlet kurumu var, meclis var, bakanlıklar var ve onların gri duvarları var. Ve o grilik böyle kente yayılmış durumda. Bunu hep hissediyorum ama bu kez birazcık onu böyle yıkmak, oranın dışında, o duvarın dışında ne var, içinde ne var onları görmek, oraları da aşındırmak için geldim. Temmuz ayında Beykoz'da bir kamp alanında Türkiye'nin her yerinden gelen 30'a yakın LGBT artı aktivistiyle buluştuk. Örgütlü LGBT artılardı bunlar. Ve orada 5 günlük bir siyaset okulu gerçekleştirdik. LGBT artıların siyasi taleplerine ve eşit yurttaşlık taleplerine dair bir takım meseleler masaya yatırıldı. Buraya eğitmenler geldi. İşte anayasa nedirden tutun da. Türkiye'de kutuplaşmayı konuştuk. Anket okur yazarlığını konuştuk, siyasal iletişimi konuştuk. Kesişimsellik nedir? Feminizmi konuştuk, roman hakları, İslami feminizmi konuştuk. Yani biraz daha hem makro hem mikro siyasete bakmış olduk hep birlikte. Bu okulun daha doğrusu son 2 atölyesinde de hep birlikte bir anayasanın ve anayasadaki temel hak ve hürriyetlerin üzerinden geçtik. Anayasa talepleri bizzat anayasa üzerinde aslında tartıştık, nelerin değişmesi gerektiğini konuştuk. Ve bu derlediklerimizi yazıya döktük. Yani yayın 2 anlamda sadece SPOD'un işi değil. Birincisi 30 yıllık LGBT artı hareketinin taleplerini, orada biriken külliyatı aslında kristalize etmiş olduk. İkincisi de yayına katkı sunan bir sürü arkadaşımız var ve bu arkadaşlarımız aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli illerindeki muhtelif LGBT artı dernek ve oluşumlarında aktif görev alıyorlar. 5 sene önce İYİ Parti'den bir Lubunya LGBT artılarla alakalı bir şey beklemezken şu an beklemesi. Çünkü artık herkes bir şekilde bağlantılı olduğu bir yerden bir siyasi söz istiyor. Çünkü bizim de kaygımız var. Biz de kolay bir şey yaptığımız İYİ Parti'ye giderek. Böyle bir kazanım elde etmek istiyorsanız onların da siyasi ihtiyaçlarını, siyasi özgürlüklerinin getirdiği bir takım istek ve ihtiyaçlara cevap vermelisiniz gibi bir yerden. Evet, bu biraz da hani büyümeleriyle de doğru. Aynen, hani onlara da zaten yarayacak. Birazdan yola koyulacağız İYİ Parti Genel Merkezi'ne doğru. Hazırlığımızı yaptık. Hazırız. Ben bunu hazırlarken Bahadır Erdem'le görüşeceğimizi düşünüyorum. Okay.
Bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ettik. Hem Kurucular Kurulu üyesi, hem Genel İdare Kurulu üyesi, hem de avukat Mine Baş'la görüştük. Kurumsal olarak İYİ Parti ile ilk temasımızdı. İYİ Parti'de biraz daha üst düzey biriyle görüşebilirdik diye düşünüyorum. Yine de bu arada yani görüştüğümüz kişinin vasfına dair bir şey değil söylediğim. İlk başta genel hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'le bu görüşmeyi planlamıştık. Fakat kendisi rahatsız olduğu için görüşmeye katılamadı. Bunun yerine yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdik. Görüştüğümüz insanın not almaması, çok genel konuşması ve işi seçimden sonraya havale etmesi, ertelemeci davranması birazcık uzak olduğumuzu hissettirdi. Tabii bu görüşmelerde seviye ne kadar düşerse aslında siyasi partinin o politika yapım sürecine temasın, sızma alanların o kadar da daralıyor. Ama yine de şunu önemsiyorum. Biz bu çağrıları yaparken, siyasi partilerden randevu almaya çalışırken, dürüst olmak gerekirse İYİ Parti en çok zorlandığımız partilerden biriydi randevu almak noktasında. Ki sadece bu görüşme değil, daha önce de biz SPOD olarak çeşitli siyasi partilerle görüşmeler yaptık. İYİ Parti o zaman da ulaşabildiğimiz bir parti değildi. O yüzden genel merkezlerinde bizi kuruculardan birinin hem de ağırlamış olması bence iyi bir temas. Bu açıdan çok da ümitsiz değilim. Selin Böke tam ne iş yapıyordu? Oradan gireyim ben. Hayır ya. Profesör dediniz ya. Ekonomi olalım, ekonomi. Tamam oradan giremem. Helalleşmeye gidiyoruz. CHP'li bunyalarda da herhalde. Haydi o zaman arkadaşlar. CHP ile olan görüşme olumlu anlamda beklediğimin çok daha ötesinde gerçekleşti. 2 kez genel merkeze gittik. 4 yetkili kişiyle görüştük. Genel Sekreter Selin Sayık-Böke ile görüştük. Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yine Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Kirlik ile görüştük. Ve hepsiyle farklı içerikler kurgulandı. Böke ile yaptığımız toplantı partinin kurumsal yapısına dair, birlikte nasıl çalışabiliriz'e dair bilgi veriyordu. Yine aynı şekilde Taşkın'la yaptığımız görüşme sosyal politikalardan sorumlu olduğu için ve biz de dernek olarak ağırlıklı olarak sosyal politikalar çalıştığımız için biraz daha spesifik konulara girme fırsatımız oldu. Hem onların politikalarını önerdikleri ya da önermeyi düşündükleri politikaları LGBT artı kapsayıcı şekilde değerlendirmek açısından hem de o yeni ne gibi politikalar belirlenebileceği üzerine birlikte konuşma fırsatımız oldu. Yine ben Gençlik Kolları Başkanı ile yaptığımız görüşmeyi de anlamlı buluyorum. Gençlik Kolları'nda CHP'nin tarihinde ilk kez toplumsal cinsiyet eşitliğinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı atanmış. Kendisi iletişimi sağladı ve CHP Gençlik Kolları yönetimiyle de aslında çalışmayı istediğimizi belirttik. İnşallah çalışacağız da. Yüksel Taşkın'la görüşmek için CHP'ye gittik. Aslında dün de CHP'deydik. Bunu böyle söyleyemezsin. Dün de CHP'deydik. Bu bir gerçek. CHP gerçekten bizi hem yüksek bir temsiliyetle karşıladı hem de gerçekten kucakladı aslında, doğru. Millet İttifakı'nın bir üyesi olan Saadet Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'ne bakışını mesela gündemleştirebilirdik. Biz etmedik ama farkındaysan Yüksel Hoca etti, sordu. Saadet Partisi'ne de AK Parti'ye de gittiniz mi bilmem diye. Gittik. Hepsine gittik. Gittik derken yani ulaşmaya çalıştık fakat herhangi bir dönüş alamadık maalesef. Bize kapılarını açsalardı biz gidip tabii ki onlarla da herkesle olduğu gibi bir sivil toplum örgütü olarak LGBT artı hakları hakkında konuşmayı çok isterdik. Meclise gidiyoruz. Meclis. Lubunya meclisi çıkartması yapıyor. Bu haftaki görüşmelerde en yüksek seviyede yapacağımız görüşme olacak. En olumlu görüşmenin TİP'le olduğunu düşünüyorum.
Türkiye İşçi Partisi ile görüşmemiz olumluydu. Diğer partilere nazaran en yüksek belki de böyle söylemek yanlış ama genel başkan ve 2 tane milletvekiliyle beraber aslında buluştuk. Mecliste şu an 4 milletvekilleri var. Üçünün bu görüşmeye katılması aslında o görüşmeye yükledikleri anlamı ifade etmesi açısından da bence önemliydi. Biz bu bütün görüşmelerde yayınımızı teslim ediyoruz ve yayınımızı o an o görüşmede açıp okuyan ve neler yapılabileceğine dair hemen geri bildirim veren tek siyasetçi Erkan Baş oldu. Arkadaşlar biz şunları zaten yapıyoruz. Şunları yapmaya çalışıyoruz. Şunları da yazmışsınız. Bizim hakikaten şimdiye kadar hiç aklımızdan geçmemişti. Ama ne güzel oldu yazdınız. Bunları da mutlaka aklımızda tutalım ve yapmaya çalışalım dedi. Bunu şimdiye kadar hiçbir partide görmedik. İşte sosyalist bir parti olarak LGBT artıların sendikal hakları, LGBT artı işçilerin hakları gibi konularda bizden aldıkları veriyle sendikalar üzerinde bir baskı unsuru olabileceklerine dair, sendikalar içerisinde bu çalışmaları artırabileceklerine dair bir şeyler yapabileceklerini de söylediler. Hatta bunun için bizden bazı veriler istediler, bazı sorular sordular. Onları cevaplarını zaten yazılı olarak da iletiyor oluruz. Ben verimli bir görüşme geçti diye düşünüyorum. Mecliste Mustafa Yeneroğlu çok fazla temel hak ve özgürlükler vurgusu yapıyor. Yani dolayısıyla şuna inanmıyoruz biz, yani devamın içinde birilerinin ya da genel olarak bütün partinin LGBT artıların yaşadıkları hak ihlallerine dair hiçbir fikri yoktur demiyoruz mesela. Muhakkak vardır yani bu kadar hem işte o AKP'den kopuş sürecindeki reddiyeler, Türkiye toplumunun yönetilmesine dair olan reddiyeler, hem de genel olarak hak ve özgürlüklerin çok tırpalanmasına dair ortaya koydukları iddia, bu meseleye de muhakkak bir şekilde düşündüklerini, konuştuklarını, illa tek başına LGBT artılar demek, ya böyle bir başlıkta konuşmak zorunda da değiller. Mesela Boğaziçi sürecini konuşurken eminim LGBT artılar geçiyordur kendi aralarındaki konuşmalarda. Oralarda nasıl yankı buluyor bu? Ama şeyi vurgulayalım zaten. Ya bu görüşmeyi yapıyor olmak, 3 genel başkan yardımcısıyla yapıyor olmak, partinin meclisteki tek milletvekilinin bu görüşmeye katılması, bu bizce değerli bir şey. Bunu olumlayalım bence. İster diğer partilerle kıyaslayarak bunu yapabiliriz, ister sadece onun üzerinden koyarız. Buranın önemli olduğunu vurgulayalım, teşekkür de edelim. Bugün Deva Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ettik. Halk Kurumsal İletişim'den sorumlu Sanem Oktar ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den sorumlu Hasan Karal'la görüştük. Aynı zamanda Hukuk Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun yardımcısı da bizdeydi. Mustafa Yeneroğlu meclis gündeminin Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi nedeniyle mecliste olmak zorunda oldu ve toplantımıza katılamadı. Ancak selamını da iletti. Deva Partisi ile mesela gerçekten ilk temasımız olmasına rağmen bize çok teknik bir ajandadan bahsettiler. İşte bir meseleyi nasıl içe aldıkları ve sonra bunu nasıl dışa aktardıklarına ve aradaki süreçlere dair bize gayet teknik aslında bir bilgilendirme verdiler bizlere. Burada LGBT artı hareketinin aslında temas edebileceği, sızabileceği alanlar olduğunu gördük. Bu benim için şaşırtıcı oldu. Biz meseleyi elbette ki hem yayının gündeminden dolayı hem projemizden dolayı anayasal talepler üzerinden kuruyoruz. Ve şunu çok sık neredeyse bütün partilerden duyuyoruz. Biz tabii ki herkese eşit mesafedeyiz ve eşit yurttaşlık temelinde bir takım adımlar atıyoruz diyorlar. Fakat şöyle bir mesele var. Herkese eşit olmak mutlak eşitliği getirebilir ama eşitlik talebinin altyapısı mutlak eşitlik değildir. Adalet yani demek. Senin eşitliği sağlayabilmen için farklı hak öznelerinin, farklı hak gruplarının özel ihtiyaçlarını belirlemen ve ona dair politika üretmen gerekir ki onlar eşitlenebilsinler. Çünkü aksi halde sen zaten herkesin toplumsal hayat içerisine eşit katıldığını, herkesin eşit haklara sahip olduğunu ve bu haklardan eşit faydalandığını varsayıyorsun demektir. Ama gerçek bu değil.
Dolayısıyla eşitlik böyle gelmez. Eşitlik bizi görmeniz, tanımanız, haklarımızı iade etmeniz, öncelikle tırpalanan haklarımızı iade etmeniz, devamında da hak taleplerimizi karşılamanızla gerçekleşir. Biz meclisi ziyarete geldik ve eylemler başladı. İstanbul'da olmadığımız için bir tık üzgünüz. Dönüşümüzü bekliyoruz. Umarız bu eylemlik devam eder. Şu an eyleme gidemiyoruz, bari bir şey söyleyelim Çağrı yapalım dedik. Yani Onu da diyemedik henüz. sorumluluk çağrısı yapmak istedik. Sonuçta buna sebep olanlar var ve bunun karşısında durması gerekenler var. Tıpkı STK'lar, tıpkı hak örgütleri gibi aslında siyasi partiler ve siyasetçiler var. Onlara da sorumluluğunu hatırlatmak istedim. Yani ülke öyle bir noktaya geldi ki gerçekten bütün partilere gidip sadece şunu bağırmak istiyoruz. Millet aç, aç deyip çıkma isteği içimizde yok değil. Telefonunu çıkar bakayım. Telefonunu çıkar. Halkların Demokratik Partisi bugüne değin olabildiği her yerde, mecliste, işte sokakta, onur yürüyüşünde hatta LGBT artıları desteklemeye, onların savunuculuğunu yapmaya ve onlar hakkında politika geliştirmeye çalıştı. HDP ile biraz daha uzun görüşebilirdik ama işte biz buraya gelişimizi ve randevularımızı çok daha önceden ayarlamıştık. Ve yani Türkiye'nin çok uzun süredir içinde olduğu ama son bir haftadır iyice patlak veren ekonomik kriz ve dövizin, yani kurun sürekli değişmesi meselesinden meclisteki gündem de çok yoğundu ve partilerin kendi olağanüstü MYK'ları da oluyordu. HDP ile görüşmemiz o yüzden, ya biz 45 dakika 1 saat görüşürken diğer partilerle HDP ile yaklaşık yarım saat görüşebildik. Ama bu çok büyük bir eksiklik aslında değil. Çünkü HDP zaten normalde de çok sık temas ettiğimiz, vekilleriyle de çok sık görüştüğümüz bir parti. 2012'den 2021'e değin yaşanan süreçte olabildiğince LGBT artıların hem hak taleplerini hem sokaktaki görünürlüğünü hem meclisteki görünürlüğünü savundu. O açıdan böyle daha ne yapılabilir kısmını aslında çok daha derinlikli ve uzun bir tartışmayla açığa çıkarmak gerekiyordu. Onu çok yapamadık ama bu düzeyde bir görüşme bizim için bu dönem açısından çok olumluydu. Çünkü dediğim gibi sokakta yokuz, iş yerinde görünmüyoruz, mecliste sadece bazı milletvekillerinin belirlediği günlerde ya da işte bizim önergelerimizi verdiği zamanlarda ismimiz geçiyor. Onun dışında zaten bir görünürlüğümüz yok. Hatta gökkuşağı bayrağı bile meclise giremiyor. Burada işte mesela bunları nasıl aşarız tartışmasını çok uzun bence bir toplantıyla ya da görüşmeler silsilesiyle karşılıklı bulabiliriz. O açıdan bu başlangıç gibiydi. Biz buna niyetimiz var dedik. Bu görüşmeleri başlatmaya, devam ettirmeye niyetimiz var dedik. Onlar da hay hay dedi, buyurun dedi. Bu bir şeydi benim için, kabul görüşmesiydi o açıdan. Zaten yaptıklarımız var. Elbette ki daha fazlasına ihtiyacımız var yaşananları düşününce. O açıdan da önemli bir görüşmeydi. CHP, DEVA ve İYİ Parti'yi genel merkezlerinde ziyaret ettik. HDP ve TİP'i de mecliste ziyaret ettik. Ve meclis serüveni de bizim için ayrı bir serüven oldu. Çünkü ekip arkadaşlarımızın, ben de dahil, büyük çoğunluğu meclise ilk defa gittik. Meclis deneyimi, daha önce ben meclise girmiştim farklı bir gerekçeyle. Ama bu sefer örgütlü olarak ve bir LGBT artı hak savunucusu olarak girdim. Ve tabii ki bunun da getirilerini deneyimlemiş oldum. En başta insan bir tedirgin oluyor. Çok yoğun bir güvenlik söz konusu. Olması gereken ve olduğu iddia edilen şey meclisin halka açık olduğu,
Orada zaten halkın seçtiği vekillerin orada olduğu ve dolayısıyla her zaman o vekillerle halkın temas edebildiği gibi bir iddia ve genel kabul var. Yani orası bizlerin, yani hepimizin temsil edildiği bir yer ve yani temsili demokrasinin tıkandığı alanlardan birisi de bu. Yani çok fazla güvenlikçi politikalara kaydığınız zaman aslında o siyasal katılım mekanizmalarını da tıkıyorsunuz doğal olarak. Yani ben bir sade vatandaş olarak meclise girmek için bu kadar efor sarf etmek zorunda mıyım? Bu kadar endişe yaşamak zorunda mıyım? Bence olmamalıyım. Bunun yanında meclisin yani LGBT artılar için de ne kadar zorlayıcı olduğunu biraz daha görmüş olduk. İşte kapıdaki üst aramaları, işte kadınları kadın polisin ayrı bir odada araması, kadın atadıklarını gibi böyle bir takım sıkıntılar yaşadık. O yüzden bunları zaten yazacağız da aynı zamanda. Bizim için önemli bir deneyimdi bu. Çantalarımızda yayınımız vardı. Yayınımızın kapağında gökkuşağı görselleri var. Hani bu bir sorun oldu. Yani gökkuşağı bir siyasi imge olduğu için alınmak istemedi meclise. Bunu çok yadırgadık. Sanırım şöyle düşündüm. Ya keşke mesela 3-4 ayda bir 10-15 tane Lubunya gelip bu meclisi bir gezsek. Buranın da bizim olduğunu hatırlatak mı birbirimize sürekli? Yani vekillerle bir selamlaşsak bile. Çünkü meclis içinde gezerken de vekillerle karşılaşıyorsun. Mekhanede de vekillerle karşılaşıyorsun. Ve keşke bunu yapabilsek yani. Ve bizi birçok insan da gördü aslında 5 tane Lubunya'yı meclis koridorlarında dolaşırken ve aslında bu onlarla temas etmemiz adına da önemli. Bu temasın aslında bu kadar böyle bir şeyler yapabileceğine pek inanmıyordum gelmeden evvel ama şu an galiba partilerden de aldığımız, en azından kısmen aldığımız o teknik sözlerle ve ne yapacaklarını söyledikleri briefinglerle biraz daha o umudum yenilendi diyebilirim. Biz orada yürüdüğümüzde başka bir şey onlar da hissediyor. Bunlar farklı ama o fark böyle onlara yönelik nefreti besleyecek bir fark değil. Temas ettiğinde hani ötekini anlıyorsun ve o ötekilik halinden çıkarıyorsun deniliyor ya hep zaten işte bütün karşılaşma alanlarında ki mesele bu ön yargıları kırmak. O ön yargıları kırmak için de sanırım ön yargıların üretildiği yerlerde olmak gerekiyor. Politikaların üretildiği yerlerde olmak gerekiyor. Evet. Çekim dışı zamanlarda aslında gerçekten bayağı böyle 12 saatlik mesai yapıyoruz gibi bir şey. 9 gibi uyanıp böyle otelden işte apar topar çıkıp görüşmelere yetişiyorduk geçtiğimiz günlerde ve böyle akşam en erken 9 gibi falan otele gidiyorduk. Bu aralarda işte çekimler oluyor ya da olmuyor. Aralarda işte bir yere oturup aslında genel görüşmelerimizin kritiğini yapıyoruz. Aslında siyaset yapmaya da devam ediyoruz kendi aramızda. Sürekli o söylenen sözler üzerine düşünüyoruz. Hangi partiyle nasıl çalışılabilir gibisinden stratejik meseleleri yapıyoruz. Ya biz siyaset konuşmayı seviyoruz. O anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani spotta siyaset konuşabildiğim ve bunu olabildiğince demokratik tahammüllere uygun şekilde konuşan insanlar var. Yani birbirimizi dinlemeye önem veriyoruz, birbirimizin deneyimlerine değer veriyoruz. Bunu eğlenerek yapıyoruz aslında. Kahkaha atıyoruz, siyasetten taleplerimizi konuşuyoruz, bu talepleri nasıl gerçekleştireceğimizi konuşuyoruz. Aslında hakkımız olanı nasıl alacağımızı konuşuyoruz. Tek kimliğimiz LGBT artı olmak değil, biz bir kere şunu savunuyoruz. Yani biz her mahallenin insanlarıyız. Dolayısıyla LGBT artı olmak sadece Türk olmak değil, sadece Kürt olmak değil, sadece Alevi olmak, Sünni olmak değil. Sadece belli bir sosyoekonomik düzeyde yaşamını sürdürüyor olmak değil. Toplumun çok farklı kesimleriyle çok farklı kimlikleri aslında kesen bir noktada LGBT artı olmak. Bu da tabii ki de yaptığımız siyasetin değişmesi, farklı yerlerden okumayı da, onun üstünden bir siyaset kurmayı da aslında önünü açmış oluyor. Ankara'da
arada aslında partiler dışında burada iş yapan LGBT artı dernekleriyle de görüştük. Bunlar Galader, 17 Mayıs Derneği, Kaos GL, Pembe Hayat ve Uniqueer ile görüştük. Aslında bunlar hep kendi alanlarında farklılaşan ve güzel işler yapan dernekler ve onlarla da aslında biz neden Ankara'dayız sorusunu onlar da merak ediyordu ve onlara da gidip kendi derneklerinde bu soruyu cevapladık. Hem uzun zamandır yüz yüze görüşemiyorduk dernekteki arkadaşlarla. Bu iyi bir karşılaşma oldu, iyi bir ziyaret oldu. Birbirimizi gördük, hasbihal ettik, sohbet ettik. İyi geldi. Çünkü önemli yani bize benzeyenlerle yan yana olmak, aynı dertleri taşıdığımızı hissetmek ve onların çözülmesine dair irademizin ortak olduğunu görmek iyi hissettirdi. Bu temas önemli bir temastı. Dediğim gibi 5 parti için bu düzeyde bir ilişki kurmak önemliydi. Ama Spot ilk kez bu alana yönelik çalışmıyor. Yani biz bunun öncesinde de hazırladığımız bilgi notlarını tüm partilere iletiyorduk. Böyle hani başka yerde yan yana gelemiyorsun ama bir vesileyle geldin. O vesile de aslında senin yaşamının tam ortasında duran, hatta senin varoluşunun bir vesilesi. Onu anlatmaya çalışıyorsun. Ben varım ve buradayım işte. Hani karşındayım. Benim talebim de bu. Bu çok böyle bir karşılaşmaydı o yüzden. Gerçek. Bir kere şunu bir kriter olarak koyuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcisi bulunan, bu bir milletvekili de olabilir, 250 milletvekili de olabilir. Tüm partiler, dolayısıyla Türkiye ile ilgili karar alıcı konumundaki herkes LGBT artılara yönelik söz üretmek zorunda. Partiler çok böyle sanki görmeden, bilmeden konuşuyormuş gibi geliyordu. Gittik, buradayız işte. Hani biziz bunlar. Bize söyleyin derdinizi, sorununuzu. Biz de size söyleyeceğiz ve siz de bu sorumlulukta davranacaksınız dedik. Bütün bu partilerle görüşmeleri ayarlamanın kendisi çok meşakkatli, çok uzun süren ve çok çabuk hevesinin kırılabileceği anların olduğu bir süreçmiş aslında. Bu bizi süreç içerisinde çok yıprattı, duygusal olarak çok yıprattı ama buradan güçlenerek çıktık. Bu hareketin bu ısrarı, hareketin asla direnç göstermekten çekinmemesi ve mücadele etmeye devam etmesi bence zaten tüm siyasi partiler için yeterince etkileyici oldu ve olmaya devam ediyor. Aslında biz biraz bu sayede de gidebildik oralara. Sadece beni değil aslında Spot'u sosyal medyada takip eden, işlerini takip eden pek çok LGBT artıya da ilham ve umut kaynağı olduğunu bizzat aldığımız özel mesajlarda ve paylaşımlarımızın altında yapılan yorumlarda görmüş olduk. Bu aslında omuzların, yani LGBT artı hak savunucularının ve sivil toplum örgütlerinin omuzlarındaki sorumluluğu da tekrar bize hatırlattı. Hareketinin belki de temel sloganlarından biri ısrarda ısrardır. Yani biz bizden mahrum edilenleri, bizim dışlandığımız alanları ısrar ederek aslında kazanmaya çalışıyoruz. Biz ısrar etmeye devam edeceğiz, o kesin. Bundan sonra da aslında bu motivasyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Yani çok daha umutluyum, çok daha optimistliyim. O umudu aslında biz yaratacağız. Yalnız değiliz, güçlüyüz, birlikteyiz ve buradayız. Siyasetin Lubunyalaşmaya ihtiyacı var bence. Çalışmam lazım ya. Beni burada çok çalıştırdılar. Şimdi gidip işimi yapacağım, ekmek parası. Hadi bay bay. Acayip tutar. Acayip tutar. Hiç duygusal bir insan değilim, o yüzden başka bir şey söylemeyeceğim. Öğrendik biz de bir iki kelime Lubunca.